Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için Girit usulü lorlu kurabiye tarifim var. Bir diğer adıyla kalçunes kurabiye. Bu tarifi ilk defa görüyor olabilirsiniz. Ben de ilk defa sizler için bu kurabiyeyi denedim ve tadını çok beğendim. Sizlerle hemen paylaşmak istedim. Şimdiden beğeneceğinizi düşündüğüm bu kurabiye tarifimin tüm püf noktalarını videomun içeriğinde anlattım. Atlamadan her aşamasını dikkatlice izleyerek denemenizi tavsiye ederim. Fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğimiz bir adet yumurtamızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Bir çay bardağı zeytinyağı ekleyelim. Çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Dilerseniz zeytinyağı yerine sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Özellikle bu kurabiyede katı yağ kullanmıyoruz. Katı yağsız sıvı yağla yapabileceğiniz çok lezzetli kurabiyelerden bir tanesi. Bir çay bardağı yoğurt ekliyoruz. Yoğurdumuzu olabildiğince sulu tarafından alarak bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Birazcık koyu kıvamlı ayran gibi düşünelim. O şekilde elde ettikten sonra karışımımızın içerisine ekleyelim. 2 yemek kaşığı dolusu toz şekeri ekliyorum ve çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada şekerin biraz erimesi önemli. Ben yaklaşık 3-4 dakika kadar el çırpıcısıyla karıştırdım. Sonra diğer malzemelerimi ekledim. Toplamda 3 su bardağı un, biraz da yarım su bardağı undan az olacak şekilde un ekledim. Ama ilk önce bu aşamada 3 su bardağı un ekliyorum. Hamurum cıvık olacağı için yarım su bardağı undan biraz daha az olacak unu ilave edeceğim. Özellikle bu kurabiye hamurunun en önemli püf noktası hafiften ele yapışan bir kurabiye hamuru olması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edelim. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı ya da 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın ekliyorum. Bu malzemelerimi elimle güzelce yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurum biraz cıvık olduğu için hemen yarım su bardağından biraz daha az olacak şekilde un ekliyorum ve tekrardan yoğuruyorum. Toplamda 3 su bardağı un ve yarım su bardağı undan biraz az olacak şekilde un ilavesi yaptım ve karıştırıyorum. Hamurumuz bu şekilde gördüğünüz gibi sakız gibi çok güzel şekil alabiliyor, kıvam alabiliyor. Hafiften ele yapışan yumuşacık bir kurabiye hamuru hazırladık. Anne kurabiyesi lezzetini severler. Bu kurabiyeyi de çok seveceğini düşünüyorum. Çünkü kurabiye hamuru bile aynı şekilde. Biliyorsunuz anne kurabiyesinde de hafiften cıvık olmalı. Orijinal lezzeti yakalayabilmemiz için. Anne kurabiyesine çok benziyor bu kurabiyenin hamuru da. Şimdi ayrı bir kabın içerisine 300 gram kahvaltılık lor peyniri ekleyelim. 1 tatlı kaşığı dolusu tarçın ekleyelim. Ve 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekleyelim. 1 adet portakalın rendesini ekleyelim. Portakal mevsiminde bulamazsanız eğer limon kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz. Her iki türlü de çok güzel oluyor. Kaşık yardımıyla bu malzemelerimizi karıştıralım. Vermiş olduğum ölçüler tam yetti. Yani hem kurabiye hamuru hem de lorlu iç harcım tam yetti. O yüzden birebir bu ölçülerde yaparsanız tam ölçülü lorlu kurabiyeler, kalçunes kurabiyeler elde edebilirsiniz. Bir de kullandığım lor peyniri kahvaltılık sürülebilir lor peyniri olarak geçiyor. Bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Böyle parça parça olan lor peynirinden değil, marketlerde satılıyor. Şimdi tezgahımızın üzerine cevizden çok az büyüklükte kurabiye hamuru parçaları kopararak avucumuzun içerisinde yuvarlayalım. Ve elimizle güzelce bastıralım. Hazırladığımız lorlu iç harcından ekleyelim. Ve kenar kısımlarını içe doğru kapatarak kurabiyemize şekil verelim. İstediğiniz şekli bu aşamada yapabilirsiniz ama ben olabildiğince orijinaline benzetmek istedim ve bu görselde hazırlamak istedim. Kurabiye hamurumuzun kenar kısımlarını orta kısma doğru getirerek birleştirelim. Sadece orta boşlukta lorlu iç harcımızın gözükmesini sağlayalım.
Bu şekilde kurabiyemize şekil veriyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde kurabiyelerimizi dizelim. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 20 adet kalçunez kurabiyesi elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak artırarak daha fazla yapabilirsiniz. Bu ölçü ideal çünkü kurabiyelerimizin bir tanesi büyükçe olduğu için 20 adet çıktığında sevdiklerinize, misafirlerinize ikram edebileceğiniz sayıda ve çok doyurucu bir kurabiye. Hem çok lezzetli hem de kıyır kıyır bir kurabiye. Kurabiye hamurunu yakından da fark ettiğiniz üzere daha çok böyle dereotlu poğaça kurabiye hamurlarında kullandığımız gibi yumuşacık böyle sakız gibi bir kurabiye hamuru. Aynı o dokuda ve lezzette kıyır kıyır oluyor. Poğaça hamuru gibi kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. Ben çok beğendim. Özellikle portakal aromasıyla lorun uyumu ve tarçın muhteşem lezzetli. Bunları özellikle söylüyorum ki denemeden önce ilk kez denenecek olan kıymetli takipçilerim için aşağı yukarı lezzeti bilip eğer damak zevkinize uyuyorsa ona göre yapıp yapmamakta karar vermeniz açısından belirtiyorum. Yağlı kağıt serili fırın tepsime kurabiyelerimi dizdikten sonra üzeri için toz şeker serpiyorum. Dilerseniz yumurta sarısı sürerek susam veya tarçın serpebilirsiniz. Veya bu şekilde de yapılıyor. Toz şeker serperek de fırına verebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin altı ve üstü pişene kadar pişirelim. Özellikle alt üst fanlı ayarda kurabiyemizi pişirmeye özen gösterelim. Fırınımızda güzelce kızardı kurabiyelerimiz. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Ben fırınımda tam olarak 18 dakika kadar tuttum. Biraz fırının başında bekleyerek kontrollü pişirmenize özen gösterin. Kurabiyemiz sunuma hazır. Benim gibi peynirli tatlıları veya peynirli kurabiyeleri seviyorsanız, cheesecake lezzetini seviyorsanız mutlaka bu lorlu kurabiyeyi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Her damak zevkine uymayabilir. Ben çok beğendim. Denemenizde fayda var. Hemen sizlere yakından iç dokusunu da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi içi bol lorlu, muhteşem lezzetli oldu. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.